Merhabalar, Filiz'in Çeyiz Evi'ne hoş geldiniz. Bugün sizlere böyle şık bir eldivenle geldim. Parmaksız eldiven. Eee, kolay, böyle bir saat içinde bir tekini çıkarabilirsiniz. Yapımı basit. Önce ipi göstereyim, sonra eldiveni elime takacağım. Himalaya ip kullandım. Anti peeling özelliği var. Eğer ip numarasını da isterseniz şöyle ekran resmi alabilirsiniz. Şimdi şöyle eldiveni takayım. Bir de elde görün. Evet, bakın. Bu şekilde. Şimdi benim elimde bu şekilde görünüyor. Bana göre çok iyi. Manşet kısmını isterseniz küçültebilirsiniz. Daha uzun isterseniz devam edebilirsiniz. Ben bu yaptığım ölçüde sizlere ölçüsünü vereceğim. İlk öncelikle ipimi alıyorum şöyle. Dursun bu da burada. Bir de şundan bahsedeyim. 2 numara, 2,5 numara ya da bir 3 numara olabilir. 2 tığ kullanıyoruz. Onu ilerleyen aşamalarda göstereceğim nerelerde tığ değiştirdiğinizi. Öncelikle şöyle bir sıkılayalım. Gevşek bir zincir çekelim. 6 çektim. 26 zincir çekelim. Evet, 26 zincir çektim. Şöyle batacağım yere şöyle yakından görün. 25 tane ilmek çıkaracağız biz bu zincirden. Şöyle zincir ters çeviriyorum, bakın. Şu kısımdakilerine. Sık iğne yapıyoruz. Şöyle zincirin arka kısmına. Görünüyor sanırsam. Yavaş göstermeye çalışıyorum. Bakın şuna. Burada bütün zinciri bu şekilde devam edeceğiz. 25 tane sık iğne yapacağız. Bu şu kısmı oluyor. Dediğim gibi az önce kolumda gördünüz. İsterseniz 20 daha fazla, daha kısa çekebilirsiniz. Ben buradaki ölçüleri veriyorum. Evet. Gördüğünüz gibi 25 tane sık iğnemi tamamladım. Sıra sonuna geldim. Burada bir zincir çekiyorum. Şöyle biraz. Evet. Zincir çektim. Şimdi şöyle göstereyim. Bakın şu arka tarafına. Sıradakinde yine aynı. Her birine birer tane batıyorum. Lastik kısmını oluşturuyoruz. Yani ribana, kol, bilek ne sayarsanız. Bakın şöyle göstereyim elimde. Işıktan biraz gölge vuruyor. Bakın şöyle giriyorum. Şimdi 2 başak var burada. Yani bu taraftaki, şu taraftaki. Kendi tarafımıza değil, ileri olan. Bu şekilde hemen birazcık hızlandırayım. Dönüşü de göstereceğim. Sonra sayı vereceğim. Bilenler bilir zaten. Sık iğne lastik tekniğidir. Bilmeyenler için de videoyu şöyle sağ tarafta 3 nokta vardı sanırsam. Oraya basıp videoyu da yavaşlatabilirsiniz. Dilerseniz hızlandırabilirsiniz de. Evet, ben burayı sıra sonuna kadar tamamlayayım. Döneyim. Dönüşleri de göstereyim. Evet, sıra sonuna kadar geldim. Bir zincir çekiyorum. Bundan sonra dönüşlerimiz hep bu şekilde olacak. Şu üstü saymanızı tavsiye ederim. 25 tane olacak.
Aynı yaptığımız şekilde bir alt sıra daha yapmıştık. Oradaki gibi başağın arka tarafına böyle batarak sık iğneler yapıyoruz. Bu şekilde sık iğneler yaparak devam edeceğiz. Ben 45 sıra yaptım. Sizler de bileğiniz ince olabilir ya da daha kalın, bilemiyorum artık. Ölçerek de yapabilirsiniz. Yani bileğiniz dilim dolandı. Bileğinizin kalınlığına göre, mesela bu uzayacak da şöyle ölçün. Kaç sıra gerekiyorsa onu da o şekilde ayarlayabilirsiniz. 45 sıra yapmıştım. 45 sıra olana kadar ben devam edip tekrar geleceğim. Evet, ben 45 sıra tamamladım. Şöyle göstereyim. Hemen eklemesini yapalım. Bitirdim, zincir yok. Hemen diğer uçtan alıyorum. Başlama sayımız 25'ti. Burayı teyit etmek için tekrar saymanızı tavsiye ederim. 25, çünkü birbirine ekleyeceğimiz için sayıların birbirini tutması gerekiyor. Şimdi buradan şu öndekini alıyoruz. Örerken arkadakini almıştık. Öndekini alıyoruz. Çekiyorum. Kaydırıyorum. Elimdeki parçadan, bakın, arka taraftakini alacağım. Çekiyorum ilmeğimi. Şöyle göstereyim. Kaydırıyorum. Diğer uçtan alacağım. Şöyle açarak gösteriyorum. Bakın. Öndekini alıyorum. Kaydırıyorum. Parçanın da arkadakini alıyorum. Bunu da kaydırıyorum. Bu şekilde devam edelim. Şöyle göstereyim biraz daha. Bak. Şimdi bu öndeki parçanın başakların bize doğru olanını alıyorum. Zincir sık olduğu için gelmiyor. Şimdi ilmeği aldım. Kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. Bu devam ettiğimiz yer. Bakın, bu da arkadakine. Evet, bu şekilde. Buradaki zincirleri kaçırmamaya dikkat edin. Sıra sonuna geldiğiniz zaman sayınız tutmayabilir. Bakın, böyle açarak yaparsanız daha rahat da görebilirsiniz. Bakın, bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Evet, sonuncusunda bu şekilde alıyorum. 2 zincir çektim. Evet, eklememiz bitti. Şimdi şöyle bir görüntüsü var. Şöyle hafiften çekelim. Otursun zincirler. Evet, bu şekilde. Şimdi şu kısmından başlayalım devam etmeye. 2 zincir çekmiştik. Şöyle bir nereye battım hemen göstereyim. Hemen zincir çektiğimin yanındaki tepeye şöyle anlatınca sizler de anlayacaksınız. Burada çukurlar oluşmuş. Evet, o çukura batıyorum böyle. 2 kere de trabzan yapıyorum. Bir dahakine tümsekli olan yer var.
tümsekli olan yerden şöyle alıyorum. İkili almaya dikkat ediyorum. Biraz da sık çektiğim için zorluyor. Oldu şimdi. Bunları da ikili çekiyorum. Bakın. Şu çukur yere bir tane, tümsek olan yerden de şöyle bir tane trabzan. Bir tane çukur yerden, bir tane de bu tümsekli olan yerden. Bu şekilde başlangıç sırasına kadar, başladığımız yere kadar dönüp dolaşacağız, geleceğiz. 45 tane olacak. Buradaki trabzan sayımız 45 tane. Evet, bu şekilde bir tane çukur olan yerden, bir tane de şu tümsekten. İkili trabzan yapıyorum. Bakın 2 kere de çekiyorum. Sıra sonuna kadar geldiğimizde sayalım. Eksiğimiz olmasın. 45 tane olacak trabzanımız. Hemen bakın. Ben tamamlayıp geliyorum. Evet. Başlangıç noktasına kadar geldim. Saydım. 45 tane trabzanım var. Şu şekilde zincirin yanından, ilk yaptığım trabzanın tepesinden kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. 2 zincir çekiyorum. Şimdi burayı bağlantısını yaptık. 2 zincir çektik. Eldiven bitene kadar yukarı çıkış şeklimiz aynı. Şimdi buradan üzerine doluyorum. Şu ilk yaptığımız trabzan. Beline doladım. 2 defa da çekerek bir trabzan yaptım. Şimdi şunun tepesine batarak bir tane trabzan. Bakın yanında. Şimdi biz bunu bir tepesine, mesela bir yüksek yere, bir çukur yere yaptık ya. Şimdi onu takip ederek yapıyoruz. Şuradan fikir vermiş olayım. Şimdi bu tümsek yaptığımız yere bakayım bir. Öyle beline doladım. Bir tane normal yaptım. Yanındakine. Bir tane beline doluyorum. Bir tane normal örüyorum. Bakın, bir normal, bir beline dolayarak yapıyorum. Trabzan olduğu için hızlı hızlı geçiyorum. İkili yapıyorum zaten. Şu aradakilerini unutmayalım. Bir normal, bir beline dolayarak. Sonra arada sayımız eksilir. Bakın bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Evet, sıra sonuna kadar geldim. Bağlantımız aynı şekilde 2 zincir çekerek yukarı çıkıyorum. Bakın burada ilk yaptığımız beline dolayarak. Şöyle biraz daha. Şu ilk yaptığımız beline dolayarak şu. Bunu normal batıyoruz. Şu arada kaldı. Mesela arada kalanı beline doluyoruz. Bakın. Şu beline doladığımızı normal örüyoruz. Bu arada kalanı beline doluyorum. Bir tane normal. Bakın sıradaki hemen.
Şimdi aradakini yaptık. Bakın. Bu arkada kalanı alıyorum. Bir tane normal örüyorum. Bu altta, yani bir önceki sırada düz ördüklerimizin beline doluyoruz. O şekilde söyleyeyim. Arada sayınızı kontrol edin. Bakın bu şekilde. Bir normal, bir alt sırada örmüştük. Şimdi tam tersini yapıyoruz. Şöyle diyelim. Şöyle açayım, hatta görünsün. Bir alt sırada beline doladığımızı düz batıyoruz. Düz battığımızda beline dolayarak yapıyoruz. Bu şekilde bu sırayı da tamamlayalım. Evet, sıra sonuna kadar geldim. Bir, ikinci, üçüncü sırayı bitirmiş olduk. Kapatıyorum. Burada tığ değiştiriyorum. Videonun başında da söylemiştim. 2 tığla devam öreceğiz diye. 2 zincir çekiyorum. Şimdi burada ne yapmışız? Üstten ilkini, sizin elinizdeki nasıl geldiyse bilmiyorum da, bakın ilki bende, önden almam gerekiyor. Araya yapmışım. Diğerini normal. Bak, bu da aradaki. Bir tane boşluğa, bir tane beline dolayarak. Şimdi neden tığ değiştirdiğimizi de söyleyeceğim. Anlaşılmayan bir şey yok herhalde. Beline doladıklarımızı, hemen oraya geleyim. Şöyle beline dolamışız. Buna bir tane yapıyoruz. Düz. Bakın bu arkada. Bunun beline dolayarak yapıyoruz. Evet, bu şekilde. 4. sıradayız. Toplam şuraya kadar öreceğiz. 7 sıra. 7 sıra örüp bitireceğiz. Tığ değiştirme sebebim de şöyle biraz şöyle kendine bıraksın. O yüzden genişlesin üstten birazcık. O yüzden tığ değiştirdik. Şimdi 7. sırayı da örelim. Yani 7 sıra örelim. Gelelim. Evet, ben sıramı tamamladım. Şimdi şu ek yerimiz, sol ele takınca bunu iç kısma geliyor. Eğer bunu da aynı onun gibi devam edersem sağ ele takacağım için dış kısma gelecek. Ben de görünmesini istemediğim için şöyle nasıl söyleyeyim, 7 sırayı bitirdikten sonra şöyle 14 tane yapıyorum. Parmak yerini ayırıyorum. Zaten videonun ilerleyen zamanında devamında işte aynı şekilde örülecek. Farklı bir yanı yok. Ben sadece şu kısmı size göstermek için yaptım. Şimdi burayı alacağım. İpimi buradan keseceğim. Sağ el için yapıyorum. Sol el için devam etmemiz gerekiyordu. Şimdi şöyle bir bakınca 1, 2, 3. Şu şekilde 1, 2, 3. Bunun ayarlamasını hemen elimizde yapalım. İç kısma gelsin. İpimi sabitledim. Şöyle göz kararı tutacağım. Sayacağım. Şöyle şu tığımı işaret olarak takayım şuraya. Hemen bakayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Şöyle bir daha. Şöyle dursun.
Bakalım. Bir tane geriden ayarladık. Şuraya bağlayalım. İki zincir çekiyorum. Sıradaki bu şekilde geliyor. Şu ipi de araya alalım. Evet, ikinciyi ördüm. Zinciri saymıyorum. Şimdi örneğimizi devam edelim. 14 tane trabzan yapalım. Örneğimizi devam ettirerek 14 tane trabzanı tamamlayalım. Evet, dediğim gibi sol tekini yapmak için ip koparmıyoruz. Hemen direkt 14 tane daha örüyoruz. Parmak ayrımını yapıyoruz. Sağ el için ipimizi koparıyoruz. Bağlantı yerine ayarlıyoruz diğerine göre. Şöyle ortaladıktan sonra 14 taneyi sayıyoruz. Başlangıç noktamıza ipimizi bağlayıp hemen 14 tane ördük. 14 tane ördüm. 2 zincir çektim. Burada hemen tepesine kaydırma yöntemi yaptım. 2 zincir çektim. Çeviriyorum. Bakın parmak ayrımını yaptık biz burada. Şimdi buradaki üstten alınmış. Buna direkt batıyorum. Bunu da direkt alıyorum belinden. Bu şekilde sırayı tamamlayalım yine. Zincir çektiğimiz yere kadar gelelim. Evet, zincir çektiğimiz yere kadar geldim. Şöyle göstereyim. 2 zincirimiz vardı. Üzerine alıyorum. Zincirin bir tanesine şöyle ince tığla yapacağım. Zincirler sık olmuş sanırsam. Zaman kaybı olmasın. Bakın burada çakma sık iğne yapıyorum. Bir, diğer zincire de aynı şekilde yapacağım. Çakma sık iğne yaptım. Burada ek yerimiz var, birleştiriyorum. 2 zincir çektim. Bakın buradan önden almam gerekiyor. Model o şekilde geliyor şu an. Hemen bir sıra daha devam ediyorum. Evet, devam ettim. Çakma sık iğnelere kadar geldim. Şimdi ilk son yaptığım düz trabzan. Şöyle çakma sık iğneye geldi. Önden aldım. Bu şekilde gerekiyor modelin için. Diğerini de düz örüyoruz. Burada bağlantımızı yapıyoruz. Şöyle bir bakayım kaç sıra yapmışım. Evet, parmak kısmı bu şekilde bitiyor. Ben kenar süsü yapmışım. 2 sırada bitirmişiz zaten parmak bölümünü. Şimdi ters sık iğne ile şöyle bir çevireyim düzüne. Bir zincir çekiyorum. Şöyle yavaştan göstereyim. Şöyle iteyim onu da biraz. Hemen sıradakine bu şekilde kenar süsü yapıyoruz.
Başlangıç noktasına kadar bu şekilde devam edelim. Başlangıç noktasına geldim. Şöyle son bir tane daha yapıyorum. Şöyle içine doğru herhangi bir yerden kaydırdım. Sıkı sıkı zincir çekip ipimi kesiyorum. Evet. İpimi kopardım. Şöyle sabitleyeceğim. Şöyle gösteriyorum. Şurada bir ekleme yapıyorum. Üzerine alıyorum. Sırada gelen böyle trabzanlar var. Çakma sık iğne yapıyorum. Birkaç tane çakma sık iğne yapacağız burada. Bir tane yaptık. İkinciyi yapıyoruz. Burada üçüncüyü yaptım. Bakın. Dördüncüyü buraya yapıyorum. Çeviriyorum. Beşinciyi de şu kısma yapıyorum. Şurada bir tane zincir çekiyorum. Örneğimize devam ediyoruz burada. Sırada gelen şu, buraya boşluğa bir tane yapıyoruz. Bakayım, aradaki var. Evet. Örneğimizi örmeye devam ediyoruz. Ekleme yaptığımız yere kadar, şuraya kadar, başlangıç noktamız artık şurası. Şuraya kadar devam edelim. Evet, ekleme yerine geldim. Şöyle yine aynı şekilde kaydırma yöntemiyle 2 zincir çekiyorum. Şuradan baz alarak üstte bittiyse sık iğnenin beline dolayarak devam ediyorum. Diğerinin tepesine, beline, şu ara boşluğa, evet, bakın bu şekilde örneğimiz devam ediyoruz. Ben 4 sıra yaptım. Şimdi burayı ayırdık. Parmak kısmını. Şöyle de göstereyim. Bakın. Şimdi tam çekemedim. Üzerimdeki kıyafetten dolayı şimdi biraz. Şimdi şu kısmı 4 sıra yaptım. Siz de elinizi ölçerek istediğiniz sıra kadar yapabilirsiniz. Ondan sonra şu kenar süsünü yapacağız. Evet, bitirdim. Birleştirmesini yaptım. Az önce şurada yaptığımız uygulamanın aynısını yapacağız. Ters, sık iğne. Hemen şöyle tekrar küçük bir göstereyim. Her birine birer defa batıyoruz. Siz bu farklı süslemeler de isterseniz yapabilirsiniz. Sade de bırakabilirsiniz. Tercih sizin. Ben bu kenar süslemelerinde ters sık iğneyi biraz fazla seviyorum diğerlerine göre. Hazırmış gibi duruyor. Evet. Aynen bu şekil devam edelim. Evet.
En sonunda da başlangıç noktasına şöyle bir batarak sıkılayalım. Şöyle geriye doğru herhangi bir noktadan ipimizi keselim. Evet. Eyvah. Parmağımı da kestim. Şöyle ipleri de içinde yürütelim. Temizlemişim bakın. Gayet de güzel duruyor. Şimdi tamam. Evet. Eldivenimiz bu şekil. Dış kısma gelen, bu da iç kısma gelen yerleri buraya aldık. Hemen şu görüntüyü de kaybedeyim ben. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basarak bana da destek olarak da kanalıma abone olabilirsiniz. Eğer bu modeli beğendiyseniz başka projelerde düşünüyorum. Projelerin gelmesi için yorumlarda belirtin. Sürpriz olsun. Bu modelle farklı bir şey daha düşünüyorum. Aynı model. Bakalım nasıl olacak. Evet, bugün anlatacaklarım bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın.